mıcırtı geliyor ya. Trim sesleri. Heh. Ama aslında şöyle, bu çok da normal belki ya. Yani Golf'te yok muydu yani bunlar? Golf'te de vardı, doğru diyorsun. O zaman ne derdi diyorum. Bir de bir sürü eşya var. Her yerde eşya var yani. Trim sesi gelmesi normal değil mi? Vallahi doğru. Aktif frenleme yapıyor mu? Hiç denedin mi? Birkaç defa uyarı verdi ama korktuğum için o kadar şey yapmadım. Kendimi riske etmedim. Yok. Herkese merhaba. Meşhur Ben Kaan, nasılsınız? Bugün misafirimiz ikinci el bir Renault Megane 4. 2024 model bir araç bu. 1.3 TC ve otomatik EDC şanzımanlı bir araç. Aracımızı inceleyeceğiz. Eksileri, artıları nedir? Alınır mı, alınmaz mı? Veya alınıyorsa neden alınıyor? Kronikleri nelerdir? Bununla ilgili kısa bir video hazırlayacağız. İnşallah kısa tutmaya çalışacağız, en azından öyle söyleyelim. Hadi başlayalım. Türkiye'de çokça tutulan, hatta Renault deyince akla gelen veya araba deyince akla gelen de diyebiliriz, hatta o kadar da abartabiliriz. İki modelden bir tanesi bir Clio, iki Megane'dır. Megane 1995'ten beri üretilmeye devam eden ve çokça talep gören bir araç. Her modeliyle büyük bir satış rakamı yakalayan bir model. Şunu belirtelim. 3 hariç tutabiliriz belki bu şeyde. Biraz 3 bu konuda biraz zayıf kaldı diyebiliriz ama onun dışında bütün Megane modelleri Türkiye'de çok sevildi ve çok sattı. Peki niye bu kadar çok satıyor veya niye bu kadar tercih ediliyor bu Megane? Yani ucuz parça, ekonomik sürüş maliyetleri, uygun bakım ve parça bolluğu, ve en önemlisi de ikinci eldeki serilik. Yani siz bu aracı aldığınızda halk arasında altın bileziktir Megane veya Clio için bu tabiri kullanılır. İstediğiniz zaman satıp paraya dönüştürebilirsiniz. Bu da risksiz bir alışveriş yapmak isteyenlerin en çok talep ettiği araç haline getirmiş Megane'ı. Megane 4'te durumlar neler, özellikleri neler? 2024'te GSR2 geldi, biliyorsunuz, güvenlik paketi full olarak geliyor bunlar. Bunlar ne kattı araca? Biraz da bununla ilgili konuşabiliriz. Kroniklerini konuşacak olursak bu aracın devir daim ve termostatında su kaçağı problemi olabiliyor ileriki yaşlarda veya kilometrelerde. O yüzden su seviyesinin kontrolü bu araçta çok büyük bir önem arz ediyor. Bunun dışında çok da önemli olmayan aslında işte üst kapakta terleme, turbo besleme hortumunda yağ kaçağı vesaire gibi problemler olabiliyor. Biraz da EDC şanzımanda bazı uğultu sesleri şikayetleriyle karşılaşıyor olsak da aslında çok da problemli bir araç olmadığını söylemekte fayda var. 1.3 TC, 140 beygir, 240 Nm tork üretiyor. Ve bunu size ortalama 6.3 litrelik bir yakıt ortalamasıyla veriyor. Yani normal bir sürüşte ortalamanın biraz üzerinde yakabilirsiniz ki 1.3 TC biraz performans üreten bir araç. 503 litrelik bir bagaj hacmine sahip bu araç. Toş paketi aldığınızda size herhangi bir istetme vermiyor. Yalnızca size yolda kalırsınız ne olur ne olmaz diye bir tamir kiti veriyorlar arkadaşlar. Sunroof Touch pakette yok. Icon paket alırsanız bunu opsiyonel olarak almak zorundasınız ve yaklaşık 115 bin lira opsiyon bedeli ödemek zorunda kalırsınız. Elle serbest bagaj Touch pakette yine yok. Icon'da opsiyonel, yani o da yaklaşık şu an için konuşuyorum 10 bin lira öderseniz elle serbest bir bagajınız olabilir. Güvenlik mesafe uyarısı var GSR2 kapsamında. Akıllı hız sabitleyicisi var. Ama aktif cross kontrol Icon pakette. Akıllı hız sabitleme nedir arkadaş? GPS verisiyle sizin belli bir hızın üzerine çıkmanızı engelleyerek sizin ceza yemenizi engelleyen bir sistem gibi düşünebilirsiniz. ACC ile karıştırmayın. ACC istiyorsanız Icon'a gireceksiniz. Acil fren sistemi, şerit takip sistemi, yokuş kalkış desteği, hız sabitleme ve limitleme akıllı olduğunu söyledik. LED gündüz farları var ama C şeklinde bir LED istiyorsanız, yeni model, yeni ikon farı istiyorsanız mecburen ikon almak durumunda kalacaksınız. Arka park sensörümüz var. Yeri görüş kameramız var ama ön park sensörümüz yok. Elektrikli ve ısıtmalı aynalarımız var ama
Katlanır ayna istiyorsak yine ikon paket almak durumunda kalacağız. 7 inç bir TFT ekran. Ekranı şöyle söyleyeyim arkadaşlar, çok büyük görünse de maalesef aslında ekran küçük bir ekran. Yan tarafında biraz düğmeler var, ışıklı düğmeler ama onlar ekrana dahil değil. Yani hayat gibi görünse de aslında bir motorun TFT ekranı kadar diyebiliriz. Far sensörümüz var. Bir kol dayamamız var. İleri geri gidebiliyor ama maalesef yükseklik ayarı yok. Elektrikli power freni, otovolt, Eco modu, 2 tane Type-C çıkışı, AUX çıkışı ve 12 wattlık soketiniz, çakmaklık soketiniz mevcut. Çift bölgeli bir dijital kliması var ve bunlar burada içi ekranlı düğmelerle yapılıyor. Bence çok pratik ve kolay kullanımı. Ben beğendim. CarPlay ve Android Auto da aracımızda standart olarak sunuluyor Toş paket için. Dediğim gibi konfor odaklı bir araç değil aslında. Yani konfor ve güvenlik istiyorsanız tercih etmeniz gereken bir araç değil bu. Yani başka modellere, başka markalara bakmanız lazım. Yani biraz daha ekonomiklik isteyen, işim görülsün, işimi görsün, bu benim için sadece bir araç diyenler için çok uygun bir araç. Tutulma sebepleri de aslında bence bununla ilgili biraz. Sürüş yardımlarımıza bakalım. Ön araç mesafe, aktif frenleme, yorgunluk tespiti, trafik tabela okuma, şerit takip, bunlar otomatik olarak her aracı açtığınızda açılan menüler. Bunları kapatabiliyorsunuz veya kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradan perso, yani kişiselleştirebilip bunu kişisel olarak kullanabiliyorsunuz ama her defasında siz bunları kapatmanız gerekiyor. Onu da belirtmemiz lazım. Çift bölgeli dijital klima için çok ben olması gereken bu olduğunu düşünüyorum. Yani düğmeli olması kontrol açısından çok kolaylık sağlıyor. Dikkat dağınıklığına sebebiyet vermiyor. O iç kısımlarda da böyle dijital bir ekranın olması da bence güzel. Ben TFT ekranı sevmedim. Yani kadransız bir ekranın varlığı çok da böyle insanı mutlu etmiyor. Yani motordaki TFT ekranından farkı yok. Onda bile insan kadran arıyor yani. Bunun yerine analog bir kadranı ben tercih ederdim. Bunu belirtmek istiyorum. Gücü hissediyorsunuz. EDC şanzıman da buna müsaade ediyor bu konuda. Sizi yormuyor ama hani belli kilometre sonrasında bir uğultu şikayetlerinin biraz fazla olduğundan bahsedebiliriz. EDC Fluence gibi bazı modellerinde problem yaşatıyordu ama Megane'da henüz o şekilde bariz bir problem olduğunu söyleyemeyiz. Biz genelde şehir içi, şehir dışı kullandık. Nedir abi bizim tüketim değerlerimiz bakalım. Biz şu an şehir içinde 8 litre yakmışız. Çok agresif kullanmıyoruz ona rağmen. 8 litreyi görmüşüz. Biraz agresif kullansanız onun üstüne çıkmanız rahat yani bu motorda. Ama dediğim gibi turbolu motor olunca bastığınız zaman size müsaade ediyor ama bunun bedelini de ödetiyor. Biraz yol sesi fazla. Yalıtım konusunda biraz daha zayıf. Alınır mı alınmaz mı konusuna gelince de yani bu araba alınır arkadaş. Niye alınmasın? Yani sen bunu istediğin zaman elinden çıkartabiliyorsan ve alırken çok mağduriyet yaşatmamışlarsa sana her türlü bu aracı zararsız satabilirsin demektir bu. Bu aracı sattığın zaman da yerine istediğin aracı tekrar koyabilirsin. Böyle bir rahatlığı var. İkinci el piyasası canlı olan araçların bu konudaki avantajı da bu. O yüzden alırken çok düşündürmeyen ve risk sevmeyen adamın tercih edeceği modellerden biri. Sedanda da bence birinci model. Hiçbir aracı bunun kadar hızlı satamaz diye düşünüyorum. Varsa yazın. Dijital klimada farklı modlarınız var. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Otomatik veya hızlı soğut, ısıt veya soft, daha yumuşak bir ısınma veya soğuma aktifleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde farklı bir şeyi var. Hoşuma gitti. Güzel. Yan taraflar yumuşak, yukarılar yumuşak, buralar biraz sert, buralar biraz gürültüye, trim sesine müsait. Araba 20.000'de bu kullandığımız aracı, o yüzden çok fazla trim sesi olduğunu söyleyemem. İleriki zamanlarda olur mu onu da bilemiyorum. Kapı işleri vesaire tabi sert plastik. Telefonunuzu bağlamamış dahi olsanız navigasyonunuz var. Bu araçta navigasyonda kendisinden olan bir navigasyon özelliği mevcut. Onu belirtelim. Android Auto olmadan da
navigasyona sahip. Bu şekilde kullanıyor zaten akıllı hız sabitlemesini. Sizin o bölgedeki hız limitine göre kendini ayarlamaya çalışıyor. Şanzımandaki uğultuyu bilmiyorum duyuyor musunuz ama yani bu araç 20.000'de demiştik. Yaklaşık 20.000'de yani 10 küsur bin, 16 bin miydi, 20 bin miydi? Ona rağmen bir uğultu sesi var yani hakikaten. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki video konumuz 1.4 Egea